Çocuklar, biz nereye gidiyoruz bugün? Nereye gidiyoruz? Vay, Türkiye'ye gidiyoruz. Merhaba. İşte gördüğünüz gibi sonunda Türkiye'deyim. Yaklaşık bir seneden fazla oldu Türkiye'ye gelmeyeli. Yazın Temmuz ayında gelecektik ama uçaklarımızı iptal ettiler pandemiden dolayı. Ve çocukların Fransa'da 2 hafta tatili vardı. Biz de şansımızı deneyelim. Eğer iptal olmazsa uçaklar gelelim dedik. Ve işte sonunda Türkiye'deyiz. Şimdi size yolculuğumuzun nasıl geçtiğinden biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyelim, biz Fransa'dan gelirken ilk önce Toulouse'a gidiyoruz. Toulouse'dan uçağa binip İstanbul aktarmalı, sonra da Adana'ya geldik. Şimdi kontrolden geçtik. Birçok yeri kapatmışlar. Sadece 2 tane yer çalışıyor. Şimdi havaalanına geldik. Az önce video çekmemi istemediler. Havaalanında birçok yer kapalı. Çok insan yok yani. Ve herkes maskeli tabii, zorunlu. Çok kalabalık değil şimdilik. Bakalım uçak nasıl olacak. Uçağa gidince maskeleri değiştirmeyi düşünüyoruz. Diğer maskelerden takacağız çünkü biz korkuyoruz birazcık. Hey, faut pas toucher le masque. Allez. Tout le monde est masqué. Bonjour. Tiens, on voulait pas appeler Anne. Ah oui. Toulouse uçağına giderken kapıda size Türk Hava Yolları hijyen setleri dağıtıyor. Hijyen paketlerinin içinde bir maske, bir de ıslak mendil oluyor. Yani eğer maskenizi değiştirmek isterseniz ya da yedek almak isterseniz oradan alabiliyorsunuz istediğiniz kadar. Bu uygulamayı çok sevdim gerçekten. Petit chat, petit chat, petit. Hey. Bon, allez, vas-y. Mange pas le câble. Allez. Toulouse uçağına bindik. Uçak neredeyse doluydu. Sadece arkadaki 4 sıra koltuk boştu. İnsanlar tabii hep yan yana oturmuşlardı ama herkes maskeliydi. Normalde yemek veriyorlar, size servis yapıyorlar tabaklarda böyle açık bir şekilde. Ama bu pandemiden dolayı bu kez açık bir şekilde vermediler. Paketlerde her şey kapalı bir şekilde verdiler ve sadece bir sandviç verdiler. Yolculuğumuz iyi geçti. Sonra İstanbul'a geldik. İstanbul'a gelmeden önce, yani Türkiye'ye gelmeden önce Fransız konsolosluğundan yapmamız gereken şeylerin listesine bakmıştık. Orada bize Türkiye'ye gelince bir HES kodu almamızı söylemişlerdi. Kullanacağınız numaranın Türk numarası olması gerekiyor. Yani yurt dışından geliyorsanız eğer ve Türk numaranız yoksa HES kodunu alamıyorsunuz. İstanbul Havaalanı'nda dış hatlar kısmında çok fazla insan yoktu. Hani normalde İstanbul Havaalanı'nda genelde bir sürü insan oluyor. Yani normalden daha azdı ama iç hatlar kısmı doluydu. Yine herkes maskeli. İşte sosyal mesafeye uymamız gerektiği her yerde yazılıyor, yerlere çizilmiş. Yalnız benim fark ettiğim bir şey oldu. Şimdi birçok insan evet maske takıyor ama maskenin şu şekilde takıldığını gördüm ben İstanbul'da. Yani böyle. Arkadaşlar lütfen bu maskeleri takarken sadece ağzınıza değil de böyle burnunuzu kapatacak şekilde takarsanız çok sevinirim. Çünkü maske böyle takılır. Yani böyle değil. Daha sonra İstanbul-Adana uçağına bindik. İstanbul-Adana uçağı bayağı doluydu. Yani hiç boş yer yoktu. Yine yan yanayız. Herkes maskeli. Ama şöyle bir şey oldu. Yan sırada bir beyefendi vardı oturan. Mesela yol boyunca maskesini hiç takmadı. 6 yaşında çocuğu vardı yanında. Zorunlu olmasına rağmen onu hiç takmadı. Bu beyefendi de işte hostesler gelip en az 6 kere söylediler işte. Beyefendi maskenizi düzgün takar mısınız diye. Hostesler gelince burnuna kadar çekiyordu. Hostesler gittikten sonra çenesine indiriyordu. Hani zaten sosyal mesafe yok, maskeyi niye takayım falan diye konuşmaya başladı. Yani maskesiz seyahat etti. Yolculuktan yeterince bahsettik. Hadi gelin hep beraber biraz Türkiye'yi gezelim. Bye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 1
Evet, artık Fransa'ya döndük. Birkaç gün oldu geleli. Fransa'ya yalnız dönüşler biraz farklıydı. Havaalanı bomboştu. Çünkü artık Fransa'da sokağa çıkma yasağı var. Biz oradayken bu ilan edildi. 1 ay süreceği söyleniyor. Yani Fransız hükümeti kendi vatandaşlarını aldı ama turist olarak gelmek isteyenlere Fransa yasak. Dönüşte havaalanında sadece bizim indiğimiz uçaktan olanlar vardı ve bütün herkese Covid testi yapıldı. Bizim sonuçlarımız neyse ki negatif çıktı. Eğer pozitif ise 14 gün karantinada kalmanız gerekiyor. Sadece önemli ihtiyaçlarınız için çıkabiliyorsunuz. Bunun için de yanınızda bir kağıdınız olması gerekiyor. Yani çocuklar okula gidebiliyorlar ama eğer onları okula götürecekseniz o kağıdı doldurmanız lazım. Alışveriş yapabiliyorsunuz, doktora gidebiliyorsunuz, noter randevunuz varsa gidebiliyorsunuz. Eğer polis sizi kontrol ederse ve yanınızda kağıdınız yoksa cezası 135 euro ve eğer tekrar ederseniz 1500 euroya kadar çıkıyor cezası. Hatta hapis cezası bile var. Şimdilik bu durumun 1 ay süreceğini söylediler. Çünkü Fransa'da çok fazla vaka var. Daha sonra ne olur bilmiyoruz. Videomun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu paylaşmayı, like yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Au revoir.